Merhaba sevgili seyirciler. Efendim kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oktayüz'de bugün sizler için çay saatlerinin çok aranan, olmazsa olmazlarından olan güzel şöyle bir katmer hazırlamak istiyorum sevgili seyirciler. Katmerde 3 ürün var başlangıçta. Un, tuz, su ile bir hamur hazırlıyor. Sonra da kat araları için tereyağı ve çiçek yağı. Oktayüs'te bunun yanında başka bir şey yok mu çay saatlerin? Efendim kahvaltılıklar sonradan gelecek. Böyle ballı kaymak, beyaz peyniri, kaşar peyniri sevgili seyirciler olacak yanında. Bir de güzel şöyle çikolatalı, krem çikolata da olacak. Harika bir katmer ve sunumu. Efendim şimdi burada sevgili seyirciler 5 su bardağı un, katmerin hamurunda bir tatlı kaşığı dolu dolu tuz koydum. Tuz ile unu karıştırdıktan sonra sevgili seyirciler ılık su ile hamurumuzu hazırlıyoruz. Şöyle bakın parmağımı daldırıyorum dayanabiliyor. Ilık su. Bismillahirrahmanirrahim. Önce su ile başladık sevgili seyirciler. Ortaya açmış olduğum havuzun içerisine 1. bardak suyu döktüm. Şimdi 2. bardağın da yarısına kadar dökeceğim. Yumuşak. Kulak memesi yumuşaklığından daha yumuşak bir hamur elde etmek istiyoruz sevgili seyirciler. Oktay Usta'dan bugün sizler için katmer tarifi geliyor sevgili seyirciler. Arası tereyağı ve çiçek yağı ile yağlanacak sevgili seyirciler. 2. bardağı da neredeyse hemen hemen dökmek üzereyim. Tereyağı yerine sizlerden sorular geliyor. Oktay Usta tereyağı koymasam, yerine margarin koysam diyenler olabiliyor. Olur. O margarin de olur. Hatta yumuşak olan kaselerdeki olanlardan tercih ederseniz daha da iyi olur. Yani yumuşak olsun, hafif olsun diye söylüyorum. Ama benim tercihim tereyağından yana. Hani imkanı olan var, olmayan var. Duruma göre değişebilir. Ondan dolayı söylüyorum. Margarin ya da kaselerdeki yumuşak olanlar da olabilir sevgili seyirciler. Tamam, şu anda hamurumuzun kıvamı ortaya çıktı. Yumuşacık bir hamur, pamuk gibi sevgili seyirciler. Hemen alıyorum şimdi tezgahın üzerine. Yoğrulma bölümüne başlayacağız. Toparlama. Tereyağı ve çiçek yağı sonraki zamanlarda bize lazım. Sevgili seyirciler şimdi değil. Bakın yumuşacık bir hamur. Tezgaha yapışmıyor ama yumuşaklığı da çok yumuşak sevgili seyirciler. Tam 2 su bardağı un denk geldi. Bardağın ölçüsü 200 mililitre sevgili seyirciler. Çünkü en çok sorulan sorular arasında bardağın ölçüsü soruluyor. Standart hep 200 mililitre bardak kullanıyorum. Farklı bir şey kullanırsam sizlerle mutlaka paylaşırım. İçiniz rahat olsun. Efendim videolarımızda hem de alt kısmında açıklamalar bölümünde de tarifin malzeme listesi, yapılışı her bir şey var. Yani yemeğe dair Şef Oktay Usta'nın kanalında her şeyi bulabiliyorsunuz sevgili seyirciler. Hiç telaşa gerek yok. Gel canım, gel. Sevgiyle gel. Sevdiklerim gelecek, onlara şifa ol. Oldu mu? Hadi bakayım canım benim. Göreyim seni. Göster kendini. Çok güzel sevgili seyirciler. Denir ya, kaymak gibi bir hamur oldu. Hakikaten çok güzel. Bakın. Görüyor musunuz? Evet. Çünkü bazen şöyle denilebiliyor. Oktay Usta neden böyle bu kadar canımlı falan konuşuyorsun bu yiyeceklerle? Tabii ki canımlı diye konuşmamız lazım. Çünkü bu yediklerimiz bize enerji olacak, güç kuvvet olacak. Onlara sevgi vermemiz lazım ki önce verelim sonra da alalım. Evet şimdi üzerine kapatıyorum. Sevgili seyirciler yarım saat bekletiyoruz güzelce dinlenmesi için. Yarım saat sonra bezeleme bölümü diyoruz. Katmer için hamurumuz dinlendi sevgili seyirciler. Şimdi artık tezgah üzerinde işleme devam edeceğim. Gayet de güzel olmuş. Dinlenmeyi seviyor efendim.
Hamur işlerinde en önemli püf noktası uzun uzun dinlendirirsek neticesi çok güzel oluyor sevgili seyirciler. Bakın ya, pamuk gibi adeta bir hamur ortaya çıkmış sevgili seyirciler katmer için. Evet, şimdi katmerin hamuru pamuk gibi. Evet, önce ortadan ikiye bir keselim. Ortadan ikiye kestikten sonra şimdi içinde şöyle bir görelim. Bakın, görüyor musunuz? Bak. Çok güzel. Harika olmuş. Evet, şimdi sevgili seyirciler, önce şuradan önce ikiye kestim. Her yarıyı da ikiye kestikten sonra karar vereceğim burada çünkü. İç içe geçen katmerler yapmayı planlıyorum. 4, 8. Evet, öyle de olabilir. Şuradan biraz alayım bunu. Tamam. Önce bir karar vereceğim şimdi burada ebatlarına sevgili seyirciler. Büyüklüklerine şuraya biraz un serpeyim. Büyük bir tepsi ya da tabak, Allah ne verdiyse onun içine alıyoruz. Tamam, gayet güzel. Mandalinadan daha küçük. Bezelerimizi şöyle alalım. Yuvarlıyorum hemen. İster böyle el içinde, isterseniz tezgah üzerinde. Her iki metodu da sizlerle paylaşırım az sonra sevgili seyirciler. Bakın şöyle kuş yuvası gibi el içinde olanlar ve az sonra da tezgah üzerinde olanları paylaşacağım sizlerle. Toplamda kaça bölmüş olduğum 6, 8, 16 tane bezeye bölmüş olduk sevgili seyirciler. Şimdi bu yarıda 8 tane olacak. 8 de öbürüne böleceğim. 16 tane çıkacak. Evet, bu da tezgah üzerinde olan. Bu birazcık büyük. Şuradan az bir şey alayım. Şurada bir tanesi küçük. Şimdi ona vereceğim. Gel bakayım canım. Sendin değil mi? İhtiyacı olan. Tamam. Evet efendim. Bu şekilde sevgili seyirciler bezelere bölüyorum. Bakın yarıdan kesmiştim. Yarıdan kestikten sonra bir daha kesiyoruz. 4, 4, 4, 4. Toplam 16 bezeye böldük katmerin hamurunu sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, katmerimizin hamurlarını, bezeleri böldük. 16 tane çıktı. Dinlenmesi gerekiyor. Oktay Usta, ne kadar çok dinlendiriyorsun diyebilirsiniz ama sevgili seyirciler, dinlendirirsek güzel oluyor hamur. Dinlendiği zaman neticesi çok çok güzel oluyor. Streç film ya da poşet kapatabilirsiniz. Bir tanesi tekli olduğu için almadı oraya. Onu da çay tabağına aldım. Böyle de bir yarım saat kadar yine dinlendireceğiz. Yarım saat öncesi dinlendi. Yarım saat şimdi dinlendi. Kaç kez dinlenecek diye sorarsanız 3 kez dinleniyor. Birinci dinlenme hamur yoğurunca. Bezelere geldi, yine dinleniyor. Birazdan o dinlenmeden sonra tereyağı ve çiçek yağı ile buluşması, sonra katlanışı, yine dinleniyor. Sonra da tava yolculuğu olacak. Katmerimiz için tereyağını küçük bir tava içerisinde erittim. Şimdi tereyağı ile çiçek yağını buluşturuyorum. 1 çay bardağı çiçek yağı, ayçiçek yağı, 125 gram tereyağı ile buluştu. Şöyle bir güzel fırça yardımıyla karıştırıyorum. Ve şimdi buradan sonra şöyle rahat sürebileceğim bir kap içerisine alayım ki burada da kalmasın tamamını. Allah! Mutfak kazası. Canım, ne çıktın sen oradan şimdi, seni bulup tekrar nasıl getireceğim oraya? Kaçmıştı ama yakaladım onu. Evet efendim. Şimdi sevgili seyirciler, hamurlarımızı açmaya başlayacağız. Her şeyimiz hazır. Tereyağı, çiçek yağı, hepsi, tüm hazırlıklarımız tamamlandıktan sonra artık hamur açma vakti diyoruz. Alanımızı güzel temizledik. Hazır hale getirdik. Evet, şimdi hafiften bir tezgaha un serpeceğim. Sevgili seyirciler. Şimdi üzeri streç filmle kaplı olan hamurlar yarım saat dinlendiler. Streç filmden ayıracağım şimdi onları. Canım, ne yaptın? Gel buraya. Heh.
Hafiften streç filme yapışmışlar sevgili seyirciler. Demek ki üstüne siz hafif bir un serpin. Çok hafif bir un serpin ki streç filme yapışmasın. Evet, şimdi tezgah üzerinde önce elimiz ile un serptikten sonra büyütüyoruz. Şöyle. Ve peşinden hiç beklemeden merdane ile açmaya başlıyoruz. Merdane, oklava, her ikisi de olur. Sizde hangisi varsa ya da hangisiyle açabilirseniz ikisini de deneyebilirsiniz sevgili seyirciler. Her ikisi de olur. Buradaki amaç hamurun ince açılması. Şekli çok önemli değil çünkü içinde kalacağı için, içeride kalacağından dolayı önemli olan ince olması ve güzel yağlanmış olması önemli olan. Hamur çok yumuşak olduğundan dolayı yapışabiliyor ama yumuşak olması da önemli sevgili seyirciler. Ne kadar yumuşak olursa o kadar makbuldür. Evet efendim. Tabak büyüklüğünde şöyle baktığımız zaman 25 santim civarında açmış olduğum incecik görüyoruz. Ve şimdi üzerine hemen fırça yardımıyla ben bu fırçayı değiştireceğim. Canım benim. Fırça yardımıyla hemen tereyağı ve çiçek yağı karışımından hamurumuzun her tarafına güzelce sürüyoruz. Kuru yer kalmasın. Her tarafı yağlanmış olmalı dikkatlice. Evet. Her yeri yağlandı mı? Yağlandı. Şimdi sevgili seyirciler bakın incecik bir hamur. Hafiften esnetebilirsiniz. Yağladıktan sonra esnetmek mümkündür. Çünkü katmer demek ince demek. Hamur ne kadar ince o kadar makbul bakın. İncecik hamur. Şimdi getiriyorum. Şuraya kapatıyorum. Kapattım. Buraya da hafiften bir yağ veriyorum. Sonra diğer ucunu getiriyorum. Buranın üstüne kapatıyorum. Yine yağ veriyorum. Oktay Usta ne yaptın? Çok yağ verdin diyebilirsiniz ama katmerin özelliği böyle sevgili seyirciler. İnanın benim yapabileceğim bir şey yok bu konuda. Evet, şimdi burayı da kapatıyorum. Şuraya da veriyorum. Bu şimdi birinci bölümü. Bunun ikinci bölümüne geçeceğiz şimdi. Burası bir sonraki katmerin içinde kalacak olan bölüm. İkinci hamuru da alıyorum. Sevgili seyirciler. Güzelce unladım. Toplamda kaç? 16 tane bezeye böldük. 16 beze. Eğer tekli yaparsanız biraz daha büyük yapabilirsiniz. Ben şimdi değişik bir metotla yapacağım bu katmeri. Ondan dolayı iki hamur iç içe olacak. Ondan dolayı biraz küçük kestim sevgili seyirciler. Bakın hamur diğerleri açılırken öbürünün üzeri kapalı olarak bekliyor mutfağımızda. Evet, şimdi güzelce açıldı. Önce bir yağlıyorum. Hani farklılığı nerede bunun Oktay Usta? Şu anda kadar bir şey göremedik diyenler var. Az sonra geliyor. Çay saatlerinin olmazsa olmazı katmer. Evet, şimdi hamuru yağladıktan sonra bir önceki hazırlamış olduğum hamuru getiriyorum. Ortaya yerleştiriyorum sevgili seyirciler. Bu arkadaş burada yerini alsın. Aldım, hafiften de bastırdım. Şimdi geliyor. Buradan sevgiyle bir hamur kaplıyor. Hafiften yağ veriyorum. Sonra karşıdaki geliyor. Karşılıyor. Sevgiyle o da onun üstüne kaplanıyor. Sonra yine hafiften bir yağ veriyorum. Sevgili seyirciler. Evet. Şimdi buradakini getiriyor. Bunun üstüne kaplıyorum. Son bir kez daha yağ vereceğim. Bir daha da vermem. Tamam. Evet. Son yağı da verdikten sonra şu üst bölümü artık yağlamıyoruz sevgili seyirciler.
Bakın poğaça gibi oldu. İçi katmanları yağlanmış oldu. Bunu şimdi yine böyle bir tepsiye alacağız ve tüm hamurlara aynı işlemi yapacağız sevgili seyirciler. Böyle bir yarım saat daha bekleyecek. O katlardaki, aralardaki yağlar birbiriyle kaynaşacak. Sonra hafiften merdaneyi açıp pişirme bölümü olacak. Sevgili seyirciler, katmerimizin artık son final bölümüne geldik. Yanında çayını demledim. Peynirlerini, zeytinlerini, her bir şeyini koydum efendim. Artık katmerin pişmesini bekliyoruz sevgili seyirciler. Şöyle merdaneyle çok bastırmadan hafifçe genişletiyoruz ve buradan sonra sevgili seyirciler direkt sıcak tavaya alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım canım. Bu çok İstediğim gibi olmadı birincisi ama olsun. Gel bakalım. Şimdi şöyle hafiften yağsız, unsuz tezgahta merdaneyi üzerine fazla bastırmadan sevgili seyirciler katmerimizi merdane yardımıyla açıyoruz ve buradan hemen sonra pişirme tavasını alıyoruz. Sevgili seyirciler, katmerlerimiz bakın puf puf, içleri hava dolu bir şekilde pişiyorlar. Şimdi bu bölümü alıyoruz. Efendim hemen şöyle doku testi için sevgili seyirciler. Şimdi doku testi için burası alındı. Ben yine pişirmeye devam edeceğim. Çayımı bir doldurayım. Ondan sonra veda bölümüne geçeceğiz. Sevgili seyirciler, efendim ailenizin aşçısı Oktay Usta bugün çay saatlerinize yönelik güzel bir katmer tarifi hazırladım. Evlerinize bolluk bereket olsun inşallah. Huzur olsun. Sevdiklerinizle birlikte güzel güzel katmerler, efendim çay saatlerine yönelik tarifler, hepsi Şef Oktay Usta'nın YouTube kanalında sevgili seyirciler. Yalnız aratırken sosyal platformlarda mutlaka Şef Oktay Usta diye aratın. Yoksa eski tarifler çıkar. Yeni tarifler için şefi eklemekte fayda var sevgili seyirciler. Katmer. Bakalım nasıl kat kat olmuş göreceğiz şimdi sevgili seyirciler. Ellerim yanıyor. Yansın bırak. Aşçının elleri yansa da hiç önemli değil. Sevgili seyirciler bakın inceliği görüyor musunuz? Aman ya Rabbi. Şu inceliğe bakın. Adeta kağıt gibi olmuş. Oy oy tel tel incecik sevgili seyirciler. Evet. Doku testimizi de yaptık. Sağlıklı, güzel, mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.